Tori kapısından atlayamadım. Gerçekler adlı videoya hoş geldiniz. Köpekler bakın. Arigatou gozaimasu. Kyoto'ya hoş geldiniz. Köpekler bakın. Herkese konnichiwa. Bugün Japonya'nın tapınaklarının, bambu ormanlarının ve eski evlerinin ünlü olduğu Kyoto şehrindeyiz. Çok heyecanlıyım çünkü bana Japonya'yı sevdiren, Japonya'yı merak ettiren şehir burası. Fotoğraflarıyla büyüdüğüm, böyle duvarlarıma astığım. Umarım beraber çok keyifli, çok güzel bir video olur. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şimdi Katsura Nehri'nin üstündeki köprüden geçeceğiz. Sonra buradan yürüyerek bir 20-25 dakika sonra bambu ormanlarına varacağız. Normalde çok erken saatlerde gidilmesi gereken bir yermiş. Daha az kalabalık oluyormuş ama biz böyle bir treni yanlış mı bindik, indik falan bir şeyler oldu. Arada Osaka'dan geliyoruz Kyoto'ya. Aslında çok da uzun sürmüyor. Bin yaptık birkaç kere, değil mi? Birkaç dakika sürdü. 2 saatte, evet 1,5 saat yazıyordu. Bir yerde bir yanlış yerde indik falan. 2 saatte buradaydık Osaka'dan. Bilginiz olsun, normal metro kullandık. Suica kartla geldik. 670 yen tuttu toplamda Kyoto, tarihin şehri. Gözlükler fena sanki Besatçı. Turşulardan görüyorduk sürekli vloglarda. Biliyor musun seyyar satıcı? Hayır. İki tanesi 600 yen. Thank you. Arigatou gozaimasu. Çok değişik, turşu gibi değil. Sirke zaten. Ne var bunda? Sadece sirke var, tuz yok. Ben beğenmedim. Sen de mi beğenmedin? Sirke acımsı bir sirke ama böyle güzel bir sirke de değil. Sirkeye yatırılmış uzun bir salatalık. Bu hoşuma gitmedi ama ya. Adamlar da gayet mutlular gerçi ama. Ben şu an çok heyecanlıyım. İsterseniz böyle bu işte araçları kiralayanlar sağdaki yoldan yürüyorlar. Orada fotoğraf için ara veriyorlar. Çok iyi. Mezarlık. Aşırı kalabalık, aşırı gürültülü. Yani böyle bir yerde bağıra çağıra konuşma bari. Hintliler, Araplar. Şu arkanızdakiler neyi konuşuyorsunuz? Şunun bir tadını çıkarsanıza ya. Gerçekten şunu söylemek için, şu an sinirimi aktarabilmek için açtım yani. Üzücü bir atmosfer. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok. Kusura bakmayın. Susun diye bağırasım geldi kaç kere. Birisi bambu ağacının üstüne Irak yazmış. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Romantik Tren Sagano'ymuş ismi. Biz şuradayız galiba, değil mi? Şuraya gideceğiz. Tenryuji. Buradan bakarak planınızı oluşturabilirsiniz. Tam buradaki kadar kırmızı değil şu anda. Yeşil hala. Tam sonbahar değil. Şu ilkbaharda sakura dönemi. Kış. Şu an bir sol alt. Ama trene binmemeye karar verdik. Çünkü böyle çok kısa bir yere böyle gidiyor ve geliyor. Bir yarım saat onu bekleyecek.
Hadi ne yarım saati? Saat şu an 12'ye çeyrek var. 2.05, 14.05'te kalkıyordu. Gidiş ayrı, dönüş ayrı ücret. Neredeyse 2000 yene geliyor tek kişi. Ve çok kısa bir mesafede gidip geliyor. Beklemeye değmez diye düşündük. Şimdi Tenriji Tapınağı'na gidiyoruz. Bir şey diyeyim ya, Naruto'nun kurbağaları. Naruto'nun kurbağalarına benziyor. 2 dilek hakkım var, 2 tane verdiğine göre. Bence oldu. İçeri girip ayakkabılarımızı çıkarıp oturabiliyoruz. Bence çok tatlı. Bayılıyorum şu mimariye. Hep buraya böyle bir gelme hayalim vardı. Kyoto'da yağmurlu bir gün ama buranın yağmurunu görmek isterdim. Güzel oldu bence. Karda da görmek isterim bu arada. Yağmurdan kaçalım derken galiba çok güzel bir yer keşfedeceğiz. Şimdi tatamide oturacağız. Ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Nereye peki? Buraya mı? Thank you. İtadakimasu. Biz buradaki işimizi bitirdik. Ya şuradan mı yürüyeceğiz o zaman? Neydi oturduğumuz yerin ismi? Yakataki. Şimdi Japonya'ya gelirken Kyoto'ya, Tokyo'da vardı. Team Lab açıldı. Ve ışıklarla işte canlandırmalar, süslemeler bir şeyler. Bir laboratuvar ama böyle çok güzel, bilen bilir. İlgililer bilir. Bu Tokyo'daydı. Ben de sonra Tokyo'da gitmek için not almıştım. Bu Kyoto'ya açılmış. Ekim sonuna kadar mı öyle bir şeymiş. Hazır vaktimiz varken dedik oraya gidelim, gezelim. Çekim yapabilir miyiz bilmiyorum ama gidip göreceğiz. Ama şimdi bir station bulmamız lazım ve kaybolduk şu anda. Bayağı insanların evlerinin arasındayız. Mikrofonu bile çıkarmadan çok kısa bir şey söyleyeceğim. Team Lab'e gittik. Bayağı bir yürüdük. Bayağı bir, hatta metro sürdü 20 dakika falan. İndik bir 15 dakika yürüdük. Biletimiz olmadığı için almadılar. Sold out olmuş. Oradan da bilet alamadık. Aklınızda olsun. Hem Tokyo'da hem Kyoto'da Team Lab var. Ama öncesinde mutlaka biletinizi alın. Kapıda kalmayın. Herkese Kyoto'nun ikinci gününden merhabalar. Ben Red Bean'li alacağım galiba. Teiyaki çikolatalı, teiyaki cheese, kırmızı fasulye. Thank you. Thank you. İlk gün bahsetmiş miydik bilmiyorum ama Osaka'dan geliyoruz. Osaka'dan 1,5 saat sürdü bugün. Yani 2 saate yakın düşünebilirsiniz. Eğer 1-2 günlük Kyoto planınız varsa bence hiç Kyoto'da konaklamayın. Bunu da Cem Kun'a sormuştum, söylemişti. Osaka'dan gidip gelmek daha az maliyetli. Hem de gayet rahat yani, hiç zorlanmıyoruz. Trenle gidip geliyoruz. Dediğim gibi 1,5-2 saat sürüyor ama buralara tekrar, yani Osaka'ya gideceksiniz. Osaka'dan buraya tekrar bavul taşımanın da bir şeyi yok. Anlamı yok yani. Balık tatlısı. Neydi bunun ismine de bakmadık hiç. Kırmızı fasulyeli, red bean. Hamurunun tadı çok güzel, şekeri de çok güzel. İçindekinin tuzlu, yani tuzlu değil de ne denir ona? Bezelye, içinde bezelye varmış gibi bir tadı var. Sadece hamurunu yesem, yani sade yesem güzel. Böyle de denenebilir ama kötü değil. Neredeyse her yerde aynı şeyleri satıyorlar. Ama o alana ait yöresel şeyler de oluyor ekstra. Noodle çok güzel kokuyor ha.
Buradan diyor selam verip girin diyor Dobi. Suyu azalmış Kyoto'nun. Burada şöyle. Galiba buradan giriyoruz. Bunlar da Fushimi Inari'nin koruyucuları. Yine buradan girerken selam verip böyle eğilip öyle girmek gerekiyor imiş. İsterseniz burada dileğinizi şuradan seçip yazabilirsiniz. Dinleyen. Fushimi Inari, Kyoto'da bulunan ve binlerce kırmızı tori kapısıyla ünlü bir Shinto tapınağıdır. Bu kapılar tapınağın arkasındaki kutsal Inariyama Dağı'na kadar uzanan patikaları oluşturur. Tori, Japonya'daki Shinto tapınaklarının girişinde yer alan geleneksel bir kapıdır. Sembolik olarak bu kapı dünyevi alan ile kutsal alan arasındaki sınırı işaret eder. Bir Tori'den geçmek dünyevi dünyadan tanrıların ve kutsal ruhların bulunduğu ruhani bir alana geçişi simgeler. Tori kapıları genellikle parlak kırmızı renktedir. Bu renk Japon kültüründeki iyi şans ve kötülüklerden korunmayı temsil eder. Ancak taş, ahşap veya başka renklerde Tori'lerde bulunabilir. Tori kelimesi Japonca'da kuş ve durmak kelimelerinin birleşiminden oluşur. Bu anlamıyla kuşların tüneyi veya kuşların durduğu yer anlamına gelir. Bu durum Şintoizmin doğayla ve hayvanlarla olan derin bağlantısını bir kez daha gösterir. Evet. Inari Dağı. Biraz yürüyelim bakalım. Artık dinlene. Arada lavabolar var. Çıkacağız. Sadece aşırı sıcak bir gün. Yani Kasım ayında mı gelmek daha mantıklı olurmuş bilemedim. Fotoğraf için hiç güzel bir yer değil şu an. Bir şey var ya, gerçekler, hayaller, hayatlar şu an o yani. Tori kuş demekmiş. İyi de durma yeri gibi bir şey. Kuşların durduğu, tünediği yer anlamına geliyor. Kapıların üstüne aslında tünüyorlar. Onu anlatıyor. Buradan geçmek çok güzel bir duygu ama bazıları yeni, bazıları eski. Ve buraya giriş ücretsiz, kimse para istemedi. Ücretsiz girdik. Please keep right. O kadar. Bunlar daha küçük toriler. Çok güzelmiş ama. Şimdi burada aslında tori kapıların arkasında galiba isimler ve dilekler, bir şeyler var. Bunların da bir anlamı varmış. Binlerce kapının her biri aslında birer bağış kapısıdır. Bunlar Tanrı Inari Okami'ye teşekkür etmek veya ondan bir dilekte bulunmak için bireyler ya da şirketler tarafından bağışlanmıştır. Bu nedenle Fushimi Inari'nin Tori tünelleri sadece güzel bir manzara değil, aynı zamanda Japon halkının minnettarlığının ve inancının somut birer göstergesidir. Bir tane teyze dedi ki eğer bu tarafa giderseniz bir sürü bambu ağaçlarıyla görüşeceksiniz, karşılaşacaksınız. Böyle bir sağa saptık şimdi. Bence bu havada çok mantıklı. Pöfür pöfür. Tapınağı. Buranın küçük versiyonu gibi. Buradan şu an 40 dakikalık yürüme mesafesindeymişiz. Bayağıdır da yürüyoruz ya. Hadi bakalım. Ama en güzel manzara tepede. Adam orada yeni dilek yazıyordu. Ama şeyi anlamadım. Dur onu araştırıp söyleyeceğim. Olan dilekler mi yoksa olmasını istedikleri dilekler mi? Ona bir bakalım. Bir şirket İşlerinin iyi gitmesi için bir tori bağışlayabilir veya başarılı bir yılın ardından teşekkür etmek için bu geleneği sürdürebilirmiş. Hem teşekkür etmek için hem de dilek dilemek için aslında. Tabii daha zenginler böyle büyük toriler, daha fakirler böyle küçük toriler bağışlıyor imiş. Bu bir bilgi. Bacaklarım yanmaya başladı. Pokari alalım mı? O 250 diyor, almayalım. Evet, şimdi burası bir Shinto tapınağı dedik. Peki Shinto tapınağı nedir? Şintoizm nedir daha doğrusu? Şintoizmde doğa kutsaldır ve ona saygı gösterilir. Doğanın bir ruhu vardır aslında. Tüm dağların, ağaçların, nehirlerin hepsinin bir ruhu vardır. Ve insanlar da öldükten sonra aslında kaybolmaz ve doğaya karışırlar. O yüzden doğaya saygı burada en önde geliyor ve doğayı aslında kutsal sayan bir inanç diyebiliriz.
Bir de şimdi yine yapay zekadan bakıyorum. Şintoizm'de saflık ve kirlilik varmış. Yani iyi ve kötü ayrımından çok saflık ve kirli, saf ve kirli olarak bir ayrım yapılıyor imiş. Artık yavaş yavaş zirvedeyiz hissi. Biraz daha var ama. Neredeyiz? Bu kadar mı çıktık? Şu kadar çıkmışız. Şu kadar daha var. Sular zirveye çıktıkça pahalanıyor bu arada. Yani 2 katına geldi. Evet, merkezdeyiz. Şu an 280 otomatik içecekler. Buralarda rahat fotoğraf çekilmek istiyorsanız tepelere doğru hafifliyor insan kalabalığı. O yüzden bence biraz tepeye çıkmayı bekleyin. İlk başlarda hemen fotoğraf çekilme şeyine, telaşına girmeyin. Burada rahat rahat çekebiliyorsunuz. Shinto'da iyi kötü yokmuş. Saflık ve kirlilik varmış. Saflık ve iyilik. Sen dedin ya en saf benim diye. En saf doğa dedi. Buranın yaşlıları da valla bizden atletikler, söyleyeyim sana. O kadar güzel ki şu an. Gerçekler adlı videoya. Hoş geldiniz. Siz fotoğraf çekin. Ben yavaş yavaş çıkıyorum. Ve daha yolun yarısındayız galiba. Tori kapısından kendimi de Japon yaptım ha. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Fushimi Inari Tapınağı, Kyoto'nun en etkileyici ve ünlü simgelerinden biridir. Milattan sonra 711 yılına dayanan bu tapınak, pirinç ve bereket tanrısı Inari Okami'ye adanmıştır. Japonya'daki yaklaşık 32 bin Inari Tapınağı'nın ana karargahı olarak kabul edilir. Sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bolluk ve refah içinde duaların edildiği kutsal bir mekandır. Tapınağın asıl meşhur eden şey dağın patikasını saran binlerce vermilyon rengi tori kapısıdır. Bu kapılar şükranlarını sunmak veya dilek dilemek isteyen kişiler ve şirketler tarafından bağışlanmıştır. Kapıların üzerinde bağışçıların isimleri ve bağış tarihleri yazar. Kapılar ziyaretçileri zirveye kadar yaklaşık 4 kilometrelik bir patika boyunca eşsiz bir yürüyüşe çıkarır. Bu parkur boyunca birçok küçük tapınak ve tilki heykelleri bulunur. Tilkiler Inari'nin habercileri olarak kabul edilir. Bir toriden geçmek kutsal bir alanla dünyevi bir alan arasındaki sınırı aşmak anlamına gelir. Kapılar tapınaklara girmeden önce ruhsal olarak temizlenmek ve geçişi simgelemek için kullanılır. Fushimi Inari'deki torilerin rengi olan vermilyon parlak turuncu kırmızı Japon kültüründe hem bereket hem de kutsal enerji ile ilişkilendirilir. Bu rengin kötü ruhları kovduğuna ve pozitif enerjiye çektiğine inanılır. Arkadaşlar bunun dönüşü var. Bunun çok pis bir dönüşü var. Niye bu kadar aşağı iniyoruz ki? Tepeye çıkacağız tekrar. Bu inişin mükemmel bir çıkışı olacak. "10 dakika uzun merdivenden çıkın, üste çıkın" diyor. Zaten oradan gelmiştik. Tekrar döneceğiz galiba. Buraya geleceklere lobiden bir mesaj. Yanınıza yedek tişört alın. Çünkü kanter içinde kalıyorsunuz yani. Tişörtler sırılsıklam. 2 Mayın'dayız. Hava 26 derece falan. Bu kadar hareket ama hava 1 derece bile olsa terleriz. Şunlar mezarlık galiba ya. Hala anlayamadım. Bunun ne olduğunu bilen varsa yorumlara yazabilir mi? O kadar yorgun bir şey araştıramıyorum ne olduğunu. Hep biz zirveye gelmişiz. Zirvenin olduğunu anlamayıp geri inmişiz buradan. Tekrar zirveye çıktık. Meğersem buraymış. Zirvedesin demiş de biz anlamamışız. Tam da zirvede dinlenmişiz bu arada gerçekten. Birinin dileğine omuz attım. Şu görüntü çok güzel ya. Kesinlikle Japonya'ya geleceksiniz. Sadece Tokyo değil. Kyoto'ya geliyorsanız Nara'ya da gidin mutlaka. Bir gününüzü ayırın yeter. Ve ayrıca abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. Ayrıca abonelerime bir konudan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ben bir totem yaptım. Kore videolarını paylaştıktan sonra. Dedim ki o zamanlar 126 mı 164 abonem mi ne vardı? Dedim ki abone sayım 1000'i geçerse
ben vlog çekmeye, gezmeye devam edeceğim ve 1000 abonem olduğumda DJI kamerası, vlog kamerası alarak onunla yapacağım dedim. Tam Japonya'ya gelmeden bir hafta önce falan 999 abonem oldu. Son bir kişi kaldı Japonya'dan önce. Sonra annemle konuşurken de dedim böyle böyle anne. Sonra kız kardeşim, küçük kız kardeşim Şule abonem değilmiş. O abone oldu ve onun da sayesinde 1000 aboneye ulaşmış oldum. Ve Japonya'ya gelir gelmez ilk yaptığımız şey Osaka'da gidip bavulları otele bırakıp DJI'yi almak oldu. Şu an DJI ile çekiyorum. Bütün Japonya videolarını DJI kameramla çekiyorum. Bundan dolayı da çok çok teşekkür ederim. Merhaba koyiler. Yemek istiyorlar. Tongu, et, wagyu. Wagyu'yu denemiştik. Çok güzel. Wagyu'nun sushisi varmış. Güzel ama aşırı pahalı. Biz şundan aldık. En ucuzundan denemek için aldık. Çok güzel gözüküyorlar. Tatlı patates aldık. Patates bence güzel. Yani gerçekten tatlımsı bir şey var ama üzerine şu şekerlerden dökmüş hiç gerek yokmuş bence. Ama deneyebilirsiniz. Biz beğendik. Giyon'dayız. İstasyondan indik şimdi. Önce bir şeyler yiyeceğiz. Ve Dobi'ye tişört bakacağız. Çok pahalıydı. Yani 4000 yen falan. 4 ile 6000 yen arasındaydı. Almadık. Sushiro bulduk. Uzak Doğu'nun ünlü sushicilerinden. Şimdi oraya gireceğiz. 22 numaraya gidiyoruz. Heyecanlıyım. Heyecanlıyım. İyi maça. Buradan sıcak su akıyor. Ben şunu çok merak ettim. Duygu'nun. Alkol, limon, su. Itadakimasu. Ay hangisinden başlayacağım şaşırdım. Dobi oyuncak kazandı. Ben buradan sonra, Sushiro'dan sonra Türkiye'deki hiçbir sushi'yi beğenmedim. Ve en sevdiklerim. Buralar artık Kyoto'nun eski korunmuş mahalleleri. Gerçekteki gibi güzel çıkmıyor tabii. İşte böyle kar yağdığını düşün. Giyon'u çok beğendik. Şu taksiye bak ya.
Ay maça.